Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Binance'ın duyurusu üzerine bu videoyu çekmeye karar verdim. Neydi duyuru? 29 Nisan 14 itibariyle bundan sonra Papara ve Ininal ile Binance'a para yatırma ve çekme işleminin yapılamayacağını duyurdu Binance. Bunun nedeni de biliyorsunuz yeni çıkan yasa. Bu yasa ne diyordu? Ödeme ve elektronik para kuruluşları kripto para platformları için yatırma ve çekme işlemlerinin aracı olamayacaktır. Peki bu durumda biz ne yapacağız? Birçok soru geldi arkadaşlarımdan. Yani biz Binance'daki paramızı Türkiye'deki bankamıza nasıl aktaracağız? Ya da biz bundan sonra Binance'a Türk lirası nasıl gönderebiliriz? Bununla ilgili size iki yöntem göstereceğim. Hem para yatırma hem de para çekme konusunda. Umarım yatırdığınız tüm paralar, coinler hepsi 10'a 5'e 100'e katlasın. Onları da Türkiye'deki bankanıza güvenli bir şekilde çekmek kısmet olsun diyerek videoma başlayayım. Videoya geçmeden önce çok kısa Binance ile ilgili birkaç bir şey söylemeden geçmeyeyim. Binance şu anda dünyanın en büyük kripto para borsası değerli arkadaşlar. Neredeyse işlem hacminin yarısı Binance üzerinden dönüyor. Çok büyük borsalar da var tabi ama Binance'da dünyada sayılı borsalardan işte güven skoru olsun, Binance'ın getirdiği yenilikler olsun, mobil uygulamaları olsun, sitenin hızı, güvenilirliği bunların hepsini bir araya koyduğumuzda gerçekten hani gözünüz kapalı burada da bir hesabınızın olması gerektiğini size söyleyebilirim. Eğer Binance hesabınız yoksa aşağıda vereceğim referans linkimden %10 komisyon indirimli olarak sizler de üye olabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Hemen hızlıca geçelim. Peki Binance'a para yatırma nasıl yapacağız? Şimdi sevgili arkadaşlar bunun için hiç kafa karıştırmadan hemen şunu söyleyeceğim. İki tane yol var. Bir tanesi Binance TR üzerinden banka hesabımızdan para göndererek onu buraya aktarmak. Diğeri de Türkiye'deki herhangi bir Türk kripto para borsasından buraya para göndermek şeklinde olacak. Türk kripto para borsası derken neyi kastediyorum? Paribu, BTC Türk gibi kripto para borsaları. Şimdi öncelikle bende Paribu hesabı olduğu için Paribu'dan örnekleyerek yapacağım. Hemen Paribu'nun ana sayfasına geldim. Buradan sağ taraftan cüzdan sekmesine tıklıyorum ve buradan Türk lirası yatır seçeneğine tıklıyorum. Çünkü ben buraya Türk lirası yatıracağım. Seçtim. Daha önce tabii ki Paribu'da üyeliğiniz olmalı ve KYC doğrulamanızı yapmanız gerekir. Ben bunları daha önce yapmıştım. Eğer sizin farklı bir Türk borsasında varsa bu tür bir onayınız aynı şekilde oradan da katılabilirsiniz. Paribu'da gördüğünüz gibi desteklenen bankalar Ziraat, Vakıf, Akbank, FibaBank, Yapı Kredi Bankası ve Papara burada hala destekleniyor. Papara'dan yine buraya para yatırabiliriz. Benim Vakıfbank hesabım olduğu için Vakıfbank'ı seçiyorum. Bu işlemi biz bankamıza aynı havale gönderir gibi göndereceğiz. Buradaki uyarıları tek tek okumayacağım. Zaten para gönderme işlemlerinde hepimizin bilmesi gereken uyarılar yapılmış ve buradaki IBAN numarası ve alıcı adını kopyalayarak normal Vakıfbank'tan aynı şekilde havale işlemi yaparak buraya paramı göndereceğim. Ve arkadaşlar para hesabıma yaklaşık bir yarım dakika, bir dakika içerisinde geçmiş oldu. Şimdi hesabımda Türk lirası var. Tabii ben bu Türk lirasını direkt olarak buradan Binance'a göndermem olası değil. Ne yapmam gerekiyor? Arkadaşlar bunun için USDT'yi kullanacağız. Sıfır komisyon ücretiyle buradan paramızı Binance'a göndermiş olacağız. USDT nedir? Kripto para dünyasındaki dolardır. Bir USDT 1 dolardır sevgili arkadaşlar. Bunun için ne yapacağım? Önce elimdeki bu parayı burada dolara çevirmem lazım ki bunu Binance'a kolaylıkla gönderebileyim. Hemen şuradan al sata geldim. Tether al dedim. Hesabımdaki tüm parayı da buraya koydum. Yaklaşık 36,57 dolar yapıyormuş. Tether al dedim. Tamam dedik. Şimdi bana hemen eşleşmeyi gösterecek ve alındı bilgisi gelecek. Ve şu anda geldi ve almış oldum. Şimdi tekrar gidiyorum cüzdanıma. Artık benim cüzdanımda gördüğünüz gibi 36 dolar değerinde USDT var. Peki ben bunu Binance'a nasıl göndereceğim? Hemen şöyle söyleyeyim. Ben Paribu'daki bu paramı USDT dolarımı çekmek istiyorum ve Binance'a göndermek istiyorum. Yani buradaki paramı çek tuşuna bastım. Şurada da USD çeke getirin lütfen. Unutmayın. Kırmızı olacak burası. Ve TRC 20 ağını seçtim.
TRC20 ağında işlem ücreti 0 oluyor. En az 30 dolar göndermemiz gerekiyor. Bunları da anlamış olduk. Peki ben bunu nereye göndereceğim? Buradan çek diyorum ama nereye göndereceğim? Hemen gidiyorum Binance hesabıma. Şöyle buradan en baştan geleyim ki siz de anlayın. Spot cüzdanıma geldim. Şurada coin ara diyeyim. En kolayı böyle olsun. USDT olarak yazdım ve USDT karşıma geldi gördüğünüz gibi. Ve ben diyorum ki Binance'daki bu USDT hesabıma para yatıracağım. Tıkladım yatırmaya. TRC20'yi seçiyorum. Unutmayın diğer tarafta da TRC20, burada da TRC20. Benim Binance'daki USDT yatırma hesabım bu. Ve bunu kopyaladım. Hemen geldim yine Paribu'ya. Adresimi buraya yapıştırıyorum. Bu benim Binance'daki USDT adresim. Az önce aldığım TRC20 olduğuna emin oluyorum. Ve açıklamaya bir şey yazmamıza gerek yok. Çekmek istediğimiz tutarı şu artıya bastığınız zaman tamamı gelmiş oluyor. Ve Twitter çek diyorum. Ve bana cep telefonuma bir onay kodu geliyor. Ve şimdi de mail adresime geldi. Hemen mail adresindekini de alıp gireceğim. Ve çekim talebiniz alındı. Kontrolden geçtikten sonra işlemi alınacak diyor. Sevgili arkadaşlar, buradaki işlem aslında çok uzun sürmüyor. Yarım saat içerisinde geçmiş olur. Ama bazen bu sistemin yoğunluğundan dolayı geç geçebilir. Lütfen telaş etmeyiniz. Eninde sonunda adresi doğru yazdıysanız, her iki tarafta da TRC20'yi seçtiyseniz, diğer tarafta da şöyle görelim. TRC20'yi seçmiştik. Binance'daki hesabımıza gidecek. Bazen bu yarım saat sürer, bazen 2 saat 3 saat sürer. Yoğunluktan dolayı farklılıklar olabilir. Hemen çok kısa sürede çekim talebiniz gerçekleştirildi uyarısı hemen geldi. Ben yarım saat dedim, yarım saat bile sürmedi. Bu tabi buradan çekilme talebi. Binance'a ulaşıp ulaşmadığını hemen Binance hesabıma gidip oradan göreceğim. Binance hesabıma geldiğimde şuradan cüzdan, spot cüzdana tıklıyorum. Cüzdan özetinden işlem geçmişine girmem gerekir. Burada yatırma, çekme işlemlerini kontrol etmem lazım. Eğer gelmişse burada bunu göreceğim. Şu anda gelmemiş. Dediğim gibi diğer taraftan çekim işlemi yapıldı. Ağ üzerinde şu anda yolda geliyor. Derken Binance'tan uyarı geldi ve çekim işlemini tamamladım. Yaklaşık 3-4 dakika içerisinde gördüğünüz gibi diğer taraftan gönderdiğim 36.487 dolar benim Binance'daki hesabıma geçti. Bakın Paribu'dan gönderdiğim tutar da tamamen aynıydı. Hiçbir kesinti de olmadı değerli arkadaşlarım. O yüzden size önerilerimden bir tanesi bu olacak. Paribu Türkiye'deki bir borsa olduğu için, kripto para borsası olduğu için buradaki hesabımıza para yatırabilir ve buradan para çekebiliriz. Şimdi gelelim diğer bir yönteme. Diğeri de yine Binance üzerinden yapacağımız bir para yatırma yöntemi. Biz tabi her zaman Binance Global'i kullanalım arkadaşlar. Çünkü daha fazla işlem çifti var, daha fazla kripto para var, daha fazla seçenek var. Daha fazla çeşitlilikten yararlanmak için her zaman Global'i kullanmanızı size öneririm. Ancak bu para yatırma, para çekme işlemleri için burası da bizim elimizi kolaylaştırıyor. Gördüğünüz gibi şurada trbinance.com diye bir adres var. İkinci para yöntemini anlatıyorum şu anda. Para yatırma yöntemini. Binance'a nasıl para gönderebiliriz? Eğer daha önce bu işlemi yaptıysanız burada eşleştirme zaten direkt size hesabınıza atacaktır. Eğer o işlemi yapmadıysanız buraya bastığınızda TR Binance'a üyelik isteyecek sizden. Ben nasıl yaptım hemen onu söyleyeyim. Aynen Binance Global'deki e-mail adresimle, şifremle ve telefonuma yeniden bir Google doğrulama kodu kurdurdum. Onu da kurarak burada yeni bir hesap açmış oldum. Bu da Türkiye'deki Binance'a bir hesap açmış olduk yani böylece. Şimdi buraya geliyorum ve burası da zaten diğer Binance'ın hemen hemen aynısı. Buradan yatırma sekmesine geldim. Burada da Ziraat Bankası ve Vakıfbank'la havale şeklinde para gönderebiliriz. Diğer bankalardan da EFT şeklinde para gönderebiliriz sevgili arkadaşlar. Benim Vakıfbank'ım olduğu için çok daha kolay olacak. Vakıfbank'tan buraya gönderebilirim. Hemen tıkladım. Az önceki işlemi aslında tekrar burada yapacağım. IBAN numarasını veriyor ve kendi şirket adını vermiş. Yine Vakıfbank'a gidip oradan buraya para gönderme, havale etme işlemini yapacağım. Ondan sonra tekrar devam edeceğim. Evet arkadaşlar, Binance TR hesabıma yatırdığım Türk lirası geldi. Şimdi ne yapacağım? Ben bu hesabımdaki parayı yine USDT'ye çevirerek buradan Binance uygulamasına şuradaki Binance Transfer Et modülüyle göndereceğim.
Peki neden Türk lirası olarak göndermiyorum? Şöyle, transfer et sistemine geldiğiniz zaman gönderilebilecek coinler burada sıralanmış arkadaşlar. Ve maalesef bunların arasında Türk lirası yok. O yüzden ben en kolay USDT ile gönderebileceğimiz için bu parayı ve orada istediğimi alabilmemi sağlayacağı için o şekilde göndereceğim. Ama eğer siz zaten BNB, BTC alıp onu da göndermek isterseniz o şekilde diğer tarafta BTC'ye çevirebilirsiniz. Onu gönderebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben kolaylık olması açısından USDT'ye çevirerek göndermeyi tercih ediyorum. Ama önce bu hesaptaki parayı yine USDT'ye çevireyim ki hep beraber görelim bunu nasıl yaptığımızı. Hemen şuraya USDT diyorum ve elimdeki Türk lirasıyla USDT alacağım tabii ki. Şurada alım satım işlemine geldim. USDT TR'ye eşleşmesini seçtim. Sayfanın aşağısına doğru indirelim. Elimdeki tüm USDTL ile USDT alacağım. %100'üyle diyorum. Şöyle piyasadan verelim. Hiç uğraşmayalım. Hızlıca alınsın. Ve başarılı. Artık benim hesabımda Türk lirası gitti. Onun yerine ne geldi? Hemen görelim. 619 USDT geldi arkadaşlar. Şimdi bu işlemi nasıl yapacağız? Binance Transfer'e geldiğiniz zaman eğer daha önce dediğim gibi yukarıdan o Binance Global ile bunu birbirine eşleştirmişseniz bu cüzdandan Binance'a gidecek paramız. Hemen şuradan USDT'yi seçiyorum. Hesabımda kullanılabilir USDT'yi gösteriyor. Tamamını Binance'taki benim global hesabıma gönder diyorum. Hiç burada adres girmemize de gerek yok gördüğünüz gibi. Ve hiçbir komisyon ücreti de alınmıyor. Onayla dediğim zaman bana e-posta ve e-mail ile ilgili doğrulama kodlarımı istiyor. Binance TR'deki doğrulama kodumu da yazdım ve onayla dedim. Transferimiz gönderildi gördüğünüz gibi. Şimdi Binance'a geçersem benim oraya gelen paramı da aslında görmüş olacağım. Gördüğünüz gibi 36 dolar falan vardı kullanılabilir bakiyem. 6 dolar da transferle gelmiş oldu. Ve para hesabıma başarıyla geçmiş oldu. Evet arkadaşlar. Böylece iki şekilde de Binance Global hesabımıza para yatırmayı görmüş olduk. Şimdi para çekme kısmına gelelim. Binance Global'de coinlerle alsatlar yaptınız. Paranızı arttırdınız. İnşallah 10 bin 20 bin dolarlara çıkarttınız. Ama bu para orada kalmasın. Tabii ki Türkiye'deki banka hesabımıza çekmemiz gerekir. Bunu yine bu iki yöntemin tam tersini yaparak gerçekleştirebiliriz. Şimdi sondan başlayalım. Binance anlattık. Yine buradaki paramızı Binance Türkiye hesabına gönderip oradan da Türkiye'deki banka hesabımıza nasıl çekebiliriz? Onu hep beraber yapalım. Cüzdan kısmına geleceğiz. Cüzdandan spot cüzdanı seçeceğim. Daha sonra bu sefer sol tarafta Binance TR'ye aktarma yap diyeceğim. Şöyle seçtim. Gördüğünüz gibi spot cüzdanımdan Binance TR'ye gönderilecek. Zaten burada komisyon yok biliyorsunuz. USDT'yi seçiyorum. USDT göndereceğim. Ne kadar göndereceğim? Örnek verelim. 10 dolarlık göndereyim. 10 dolarlık USDT'yi diyorum ki benim Binance TR hesabıma gönder. Benden yine doğrulama kodu istedi. Hemen hızlıca onları gireyim. Ve para gönderildi arkadaşlar. Şimdi Binance TR hesabıma giderek gelen parayı oradan kontrol edeceğim. Hemen şöyle cüzdanıma geliyorum. Bakiyeleri görüyorum. Ve 10 USDT'nin gelmiş olduğunu gördüm. Şimdi tabii para çekeceğim. Para çekmeyi nasıl yapacağız? Türk lirasına çevireceğim ben bunu burada. Ondan sonra da bunu banka hesabıma, Türkiye'deki banka hesabıma çekmiş olacağım. Ne yapıyorduk? Hemen alım satıma geliyordum. Şuradan USDT'nin yanındaki. Ona bastım. Bu sefer elimdeki USDT'nin tamamını satacağım diyorum. Şöyle şuradan piyasadan verelim ki hemen satabilelim. Şöyle dedim 10 doları sat dedim ve sattık. Ve tamamı TR'ye dönüştü. Yine cüzdanıma gideyim kontrol edeyim bir. Evet sattım ve 81.54 TL hesabımda oldu. Ben şimdi bunu yukarıdaki çekme butonuna basarak çekmek için işleme başlayacağım. Adres dediği banka adresimiz. Ben daha önceden tabii Vakıfbank adresini buraya tanımladığım için var. Eğer sizin yoksa buraya zaten hemen kendi adresinizi tanımlamanızı isteyecek.
Onu hızlıca girersiniz. Kullanılabilir limit 81, tamamını çek diyorum örneğin. İşlem ücreti yine tamamen sıfır arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Onayla dediğim anda benim hesabıma bu para gidiyor olacak. Onayla diyorum. Hemen doğrulama kodu istedi. Onları gir ve çekme talebi gönderildi şeklinde uyarıyı almış olduk. Ne yapmış olduk yani arkadaşlar? Hem Binance hesabımıza TL üzerinden para göndermiş olduk, yatırmış olduk. Hem de Binance'ta kazandığımız coinlerden kazandığımız parayı Türkiye'deki banka hesabımıza rahatlıkla bu şekilde çekmiş olduk. Şimdi mobil bankacılıktan Vakıfbank'a baktım ve param 81.54 TL olarak hesabıma yatmış arkadaşlar. Bu Binance üzerinde, Binance TR'nin Türkiye'de kurulması nedeniyle çok kolaylıkla uygulayabileceğimiz bir yöntem. Ama bu yöntem karışık gelebiliyor bazı arkadaşlara. Binance TR ile Binance Global arasında git gel yaparken biraz karışıklık yaşayabiliyorlar. O yüzden halihazırda kullanmakta olduğunuz Paribu gibi, BTC gibi kripto para borsaları varsa orada da bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. Bir de bu para çekme işlemi için gelin hep beraber Paribu üzerinden de denememizi yapalım. Ondan sonra videomuzu yavaş yavaş bitirelim. Şimdi buradan para çekmek için yine ben cüzdanıma gidiyorum. Hemen şuradan spot cüzdanı seçtim. Şimdi ikinci para çekme yöntemi olarak Paribu'daki hesabıma göndereceğim parayı ve oradan da çekim işlemi yapacağım. Şimdi bunun için ne yapacaktık? İlk başta yaptığımız işlemin tam tersini. Bu sefer Binance'tan USDT'yi çek diyeceğim. Çekme tuşuna bastım. Alıcının adresini soruyor bize. O zaman USDT adresimi Paribu'dan almam lazım. Doğru mu? Geldim USDT hesabıma ve buradaki USDT'nin hesabında yatır tuşunu seçeceğim. Yani ben Paribu'ya yatıracağım için parayı buraya bastım. Gördüğünüz gibi USDT yatır ekranını seçtim. Yeşil olacak şurası. Ve bu benim Paribu'daki USDT adresim. TRC20 ağını gene seçiyorum gördüğünüz gibi. Burayı kopyaladım. Ve Binance'daki çekim adresine geldim. Buradan yine TRC20'yi seçeceğim. Lütfen unutmayın. Aman burası önemli. Adres kısmına Paribu'daki adresimi yapıştırdım. Şurada. Aşağıdan TRC20'yi seçtiğimden emin oldum. Burada fark ettiyseniz Binance 1 dolarlık bir komisyon kesiyor. İsterseniz burada 20 bin dolar gönderin, yine 1 dolar kesiyor. 10 dolar gönderirseniz yine 1 dolar kesiyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Minimum çekim tutarına da 10 dolar demiş. Biz de 10 dolar olarak gönderelim. Karşı tarafa 9 dolar olarak gidecek diyor. Tamam diyorum. Yine benden kodlarımı istiyor. Hemen hızlıca onları gireyim. Hemen girdim ve para çekme talebi gönderildi. Daha önce söylemiştim. Yine bu işlem bazen yarım saat, bazen 2 saat, bazen 3 saat sürebilir. Lütfen telaş etmeyin. Bazen hemen 5-10 dakika içerisinde de olabilir. O yüzden bu alanda hiç telaş etmenize gerek yok. Paribu'ya hesabıma dolar geldiği zaman onu da TL'ye çevirerek banka hesabıma çekim işlemini yapacağım. Evet arkadaşlar, uyarı geldi ve Paribu'daki hesabıma gönderdiğimiz USDT gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi artık hesabımda 9 USDT görünüyor. Şimdi kolay alsattan elimdeki USDT'yi satarak TL'ye çevireceğim. Sonra da TL'yi çekebiliyor olacağım. Hemen şuradan kolay alsata geldim. USDT'yi seçtim zaten yukarıda. Tether SAT'a getiriyorum. Burayı karıştırmayın. Ve elimdeki tüm USDT'yi satacağım diyorum. Ne kadar yapacakmış? 73.44 yapacakmış. Tamam diyorum. Sat diyorum. Hemen şu işlemler bittiği zaman tamamen TL'ye çevirmiş oldum. Satış işlemim gerçekleşti. Şimdi buradan cüzdanıma geldim tekrardan. Ve cüzdanımda Türk lirasının yanında buraya çek diye tıkladım. Bana nereye çekmek istediğimi soracak. Şu yukarıdan gene TL çek diyorum. Farkındaysanız. Nereye? Bankama çekmek istiyorum. Daha önceden kayıtlı banka hesabım var. Onu buraya girdim. Eğer sizin yoksa hesap ayarlarınızdan zaten banka kodunuzu girebilirsiniz. Çekilecek tutara tüm parayı çek diyorum. Burada sadece Paribu'da şöyle bir işlem var. Para çekme esnasında 3 liralık bir işlem ücreti kesiyor. Onun dışında bir işlem ücreti kestiği yok. Çekme işlemine bastım. Çekim talebiniz alındı. Kontrolden geçtikten sonra işlem alacaktır diye uyarı geldi. Böylece arkadaşlar ne yapmış olduk? Binance'a para gönderme, para yatırmayı hem de iki farklı yolla paramızı kendi banka hesabımıza almayı hep beraber görmüş olduk.
Umarım yeterince açıklayıcı olmuştur değerli arkadaşlar. Dilimin döndüğünce size uygulamalı bir şekilde bu durumu anlatmaya çalıştım. Özellikle Papara Ininal'in kaldırılmasıyla birçok soru gelmişti. Bu konuya bir açıklık getirmek istedim ben de. Binance'la ilgili ileride tüm işlemlerle alakalı, tüm kullanım alanlarıyla alakalı video serileri hazırlayacağım. Binance'da neler yapabiliriz? Spot cüzdan nedir? Buradaki marjin işlemler, kaldıraçlı işlemler, staking yapmak nedir? P2P hesabı nedir? Pool hesabı nedir? Burada Launchpad nasıl yapılır? Bunların hepsiyle alakalı ayrı ayrı videolarım da olacak. O yüzden kanalıma abone olursanız ve videomu beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.